Bölüm 61 Kaçak Avlanma. Tıpkı herkesin Sifeng'in asil bir NPC olup olmadığını tahmin ettiği gibi. Drifting Blood sürüklenirken, Sifeng'e zehirli bir yılanın gözleriyle baktı ve şöyle bağırdı: "Villet, sadece bekle. Artık seni hatırlayacağım. Savaş birliğimiz sizi bırakmayacaktır. 12 saat sonra dışarı çıktığımda hala iyi bir adam olacağım. O zaman geldiğinde Kırmızı Yaprak kasabasında sana yer kalmayacak." Drifting Blood'ın kötü niyetli tehdidini duyan herkesin sırtında bir ürperti hissetti. Ölümünle savaşmayı mı planlıyordu? Ancak artık kimse Sifeng'i küçümsemeye cesaret edemedi. Sadece şu andaki tek hareketine bakarak Sifeng'in göründüğü kadar basit olmadığını biliyorlardı. Dövüş birliği, Red Leaf kasabasında nispeten ünlü bir loncaydı. Diğer Wuxia sanal gerçeklik oyunlarında çok iyi biliniyorlardı. Onlar bir atölye tarafından yönetilen bir lonca değillerdi, bunun yerine sıradan oyuncular tarafından yönetilen bir loncaydılar. Birkaç zengin şahsiyetin yatırımlarını da içeren Martial Union, Tanrı'nın alanında da bir yer edinmeye başladı. Üçüncü sınıf bir loncanın standartlarına ulaşamasalar da hafife alınacak bir lonca değildiler. Şu anda God Domain tüm sanal oyun endüstrisini tek eline aldı. Yakın zamanda geliştirilen ana tanrı sisteminin desteği altında, Tanrı'nın etki alanının çalışması için insanlara ihtiyaç duyulmuyordu. Ana tanrı sistemi oyunda adaleti garanti ediyordu ve aynı zamanda çeşitli görevleri, zindanları, gizli yerleri ve benzerleri sürekli olarak pompalayarak oyunu sürekli geliştiriyordu. God Domain yaşayan bir oyundu ve başka hiçbir sanal gerçeklik oyununun kıyaslayamayacağı bir şeydi. Tanrı'nın alanındaki haritalar da son derece genişti ve dünyanın tüm nüfusuna yetiyordu. Üstelik gerçek hayatta bulunamayan şeylerin yanı sıra, gerçek hayatta mevcut olan şeylerin büyük bir kısmı da oyun içinde deneyimlenebiliyor. God Domain yavaş yavaş ikinci bir dünya olma yolunda ilerliyordu ve diğer sanal gerçeklik oyunlarının onunla rekabet etme şansı yoktu. Drifting Blood, muhafızlar tarafından sürüklendikten sonra herkesin bakışları Sifeng'e döndü. Hepsinin yüzünde merak vardı ve gözleri Sifeng'in içini görmeye çalıştı. Sifeng'in bir NPC olup olmadığını bilmek istediler. Ne yazık ki, ne tür gözlem becerileri kullanırlarsa kullansınlar, sonuçlar onlara Sifeng'in bir NPC değil, %100 bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu sadece herkesin kafa karışıklığını daha da artırdı. Ancak Sifeng onlara cevap bile vermeyebileceği için kimse gidip Sifeng'e sormaya cesaret edemedi. Eğer şans eseri Sifeng'in hoşnutsuzluğuna neden olacaklarsa, kim bilir, bir sonraki sürüklenen kan olabilirler. Sifeng etrafındaki insanların şaşkın yüzlerine baktı. Ayrılmak üzere döndüğünde gördüğü manzara karşısında sadece hafif bir gülümseme sergiledi. 10 yıl boyunca Tanrı'nın alanında yaşadıktan sonra, Tanrı'nın alanının kurallarını çoktan açıkça anlamıştı. Bir oyuncu güvenli bölge içindeki başka bir oyuncuya saldırırsa yakalanacak ve hapse atılacaktır. Ancak bir eylem herhangi bir hasara yol açmadığı sürece, yoğun bir bedensel temas dahi olsa, muhafızlar buna aldırış etmezdi. Drifting Blood'a baskı yapmak ve omuzlarını çırpmak hasara neden olmayan eylemlerdi. Sadece arkasındaki güç, normalde bu tür eylemlerde kullanılacak olandan farklıydı. Doğal olarak muhafızlar bu tür eylemleri umursamazdı. Ancak Drifting Blood, hedefin hasara ek olarak bayılma durumuna girmesine neden olacak bir beceri olan yükü kullandı. Üstelik saldırgan eylemleri de vardı. Muhafızlar doğal olarak onun serbest kalmasına izin vermeyecekti. Bu arada, kadın oyuncuların tacizci oyuncuların kendilerine herhangi bir şey yapmasını önlemek için yalnızca taciz önleme sistemini etkinleştirmeleri gerekiyordu. Ancak Menekşe Bulut yakın zamanda Tanrı'nın etki alanına girdi, bu yüzden onun bunu bilmemesi doğaldı. Drifting Blood'ın tehdidine gelince, Sifeng buna aldırış etmedi. Dövüş birliği 3. sınıf standardına bile ulaşamayan bir loncaydı. Sifeng daha önce zayıf gölgenin birçok 1. sınıf loncaya karşı durmasına öncülük ediyordu ve bu 1. sınıf loncalar onlarla başa çıkmakta çaresizdi. Sadece birkaç bin oyuncusu olan bir eğlence loncası olan Martial Union'dan bahsetmeye bile değmezdi. Eğer onunla sorun bulmak isteselerdi o onlarla sadece ilgilenirdi. Elinde büyülü silah olan reenkarnasyona uğramış biri olarak neden korkuyordu?
Violet Cloud ile ilişkisini derinleştirmeye gelince, Sifeng başka bir yol ararken bunu şimdilik bir kenara bırakabilirdi. Kızın dikkati onun üstesinden gelemeyeceği kadar vardı. Ancak Sifeng onun nedenlerini anladı. Eğer onun yerinde kar tanrıçası olsaydı, Menekşe Bulut farklı bir tepki verebilirdi. Sifeng acı bir şekilde güldü ve ayrılırken başını salladı. "Efendim, lütfen bir dakika bekleyin," dedi Violet Cloud sonunda, artık buna dayanamıyordu. 10 gümüş paranın cazibesi çok büyüktü. Bu onun en büyük şansıydı. Eğer onu kaçırsaydı hasta annesine ne olacaktı? "Ah, fikrini değiştirdin mi?" Sifeng, Violet Cloud'un sıkıntılı ifadesine bakmak için döndü ve konuşurken gülümsedi. Violet Cloud, Sifeng'in gözlerine bakarken içlerindeki kötü niyetleri fark etmeye çalışırken tetikte kaldı. Ancak onlara nasıl bakarsa baksın içlerinde herhangi bir özel duygu keşfedemiyordu. Bunun yerine, Sifeng'in gözlerinin derinliklerinde gizlenmiş engin bir okyanusu hissedebiliyordu. Ancak yine de ihtiyatla sordu, "Gerçekten sadece meyve suyunu mu istiyorsun ve kesinlikle başka bir isteğin olmayacak mı?" Sifeng kalbinde bolca terliyordu. Tekrar onay araması, o ne kadar güvenilmezdi. Başkaları tarafından şehvet düşkünü bir piç olarak düşünülmeye bile dayanamadığı için, bir rahip tanrı olma potansiyeli olmasaydı, uzun zaman önce ayrılırdı. "Her halükarda benim için bazı şeyler yapacak bir şefe ihtiyacım var. Buna ne dersin? Bir sözleşme yapacağız ve seni şefim olarak işe alacağım. Sana 3. sınıf bir loncadaki yaşam tarzı oyuncusuyla aynı muameleyi yapacağım. Ana tanrı sisteminin garantisiyle rahatlayabilmelisiniz. Eğer bir sorun yoksa beni takip edin. Hala güvende hissetmiyorsan, o zaman burada kal." Sifeng telaşsız bir şekilde iç çekerek konuştu. Violet Cloud şaşkına dönmüştü. Karşısındaki adam aslında onu işe alıyordu ve hatta ona sıradan bir iş bile veriyordu. Şunu bilmelisiniz ki şeflik kimsenin pek de önemsemediği bir yaşam tarzı işiydi, hiç kimse şef oyuncularını işe almadı. Daha önce en yakın arkadaşından 3. sınıf bir loncadaki bir lifestyle oyuncusuna nasıl davranıldığını duymuştu. O zamanlar arkadaşı, erkek arkadaşının 3. sınıf bir loncada yaşam tarzı oyuncusu olduğunu ve aldığı aylık tedavinin ne kadar harika olduğunu bile göstermişti. Eğer iyi bir performans sergileseydi, çeşitli faydalar bile olurdu. Tedavi, gerçek hayatta mevcut olan birçok işten çok daha iyiydi ve bu da Violet Cloud'un aşırı derecede kıskanç olmasına neden oldu. "Seni takip edeceğim. Ancak çok yavaş çalışıyorum. Gerçekten bir sorun yok mu?" Violet Cloud, Sifeng ile aynı fikirde olmaya karar vererek dişlerini gıcırdattı. Eğer bu şanstan vazgeçerse onu nasıl bir gelecek bekliyordu? Çeşitli performanslarına bakılırsa Sifeng kötü bir insana benzemiyordu. Üstelik o çok sıradan bir kadın oyuncuydu. Onun komplo kurmasına ve onu kandırmasına kesinlikle gerek yoktu. Burası sanal bir dünyaydı. Eğer adresini gerçek hayatta açıklamasaydı Sifeng onu hiçbir şekilde takip edemezdi. Üstelik Sifeng bunu yaparken büyük bir risk almak zorunda kalacaktı. "O zaman beni takip et. Hala satın almam gereken bazı şeyler var." Sifeng başını salladı, çok sakin görünüyordu. Ancak içten içe coşku içindeydi. Bir rahip tanrısını bu şekilde dolandırmıştı. Kar tanrıçasına gelince, Sifeng yalnızca özür dileyebilir ve ilk gelen ilk alır diyebilirdi. Daha sonra Violet Cloud, Sifeng ile birlikte ayrıldı. Sifeng, Violet Cloud'u da beraberinde getirdi ve bir kez daha markete döndü. Toplamda 2 gümüş paradan az harcayarak şeflerin kullandığı tencere, spatula, bıçak veya benzerleri çeşitli ekipmanları satın aldı. Daha sonra Şefler Birliği'ne gitti ve bir gümüş para harcayarak 2 sayfa temel yemek tarifi satın aldı. Biri kurt eti pişirmenin tarifiydi, diğeri ise enerji verici içecek yapmanın tarifiydi. Aynı zamanda, meyve suyu malzemelerinin yanı sıra bu tariflerin gerektirdiği birçok malzemeyi satın almak için fazladan 5 gümüş para harcadı. Violet Cloud, Sifeng'in eylemleri karşısında şok oldu. Aslında o kadar çok para harcadı ki, o kadar çok şey satın aldı ki. O çok zengindi. Sifeng'in güvenilmez olduğuna dair önceki fikri şimdi tamamen değişti. Sifeng'in satın almak için çok fazla para harcadığı malzemeler ve tarifler,
kendisini gelişmiş çırak şef olarak tanıtmasına izin vermek için yeterliydi. Bu, birinci sınıf loncaların yaşam tarzı oyuncularının bile alamayacağı bir muameleydi. Ancak Violet Loud'un bilmediği şey Sifeng'in bu eşyaların çok ucuz olduğunu düşünmesiydi. Bir şef yetiştirmek gerçekten kolaydı. Tariflerin gerektirdiği tüm malzemeler NPC'den satın alınabiliyordu ve gelişmiş çırak şef yetiştirmek için yalnızca 10 gümüş para gerekiyordu. Böyle bir miktar para, bir demirciyi ya da iksirciyi yetiştirmek için israf etmeye bile yetmez. Sifeng daha sonra bir temel mutfak kiraladı ve ona Violet Loud'u getirdi. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra tüm bu malzeme ve tarifler size ait olacak. İlk önce yalnızca 900 bardak meyve suyu hazırlamanız yeterli. Daha sonra kalan her şeyi bu iki tarif için kullanın. Bu ürünler satıldığında %20 pay alacaksınız. Aynı zamanda sonuçlarınıza göre her ay baz maaşınızı da belirleyeceğim. Eğer kaçmaya kalkarsan bana bu miktarın 10 katını ödemek zorunda kalacaksın. Herhangi bir sorun yoksa imzalayın. Sifeng, ana tanrı sistemindeki yaşam tarzı oyuncuları için standart bir iş sözleşmesi çıkardı. Farklı muamelelerin yanı sıra bu sözleşmeler diğerleriyle aynıydı. Bunlarda hiçbir boşluk yoktu ve yasa bunun üzerinde etkiliydi. Bölüm 62 Ay Işığı Ormanı. Violet Loud, sözleşmeyi okuduktan sonra uzun süre şaşkınlık içindeydi. Bir rüyada olduğuna inanıyordu. Yaşam tarzı oyuncularının 3. sınıf loncalarda gördüğü muameleyi daha önce duymuştu. Alacağı muamele kesinlikle Lufestüle oyuncularından daha iyiydi. Bu özellikle taban maaş için geçerliydi. 3. sınıf loncaların yaşam tarzı oyuncuları kesinlikle böyle bir muamele görmediler. Neden bana bu kadar iyi davranıyorsun? Violet Loud, Sifeng'e geniş, yaşlı gözlerle baktı ve sordu. Sebebini bilmek istiyordu. Yanlış anlaşılmasın, sadece bir şefe ihtiyacım var. Seni çok çalışkan ve ciddi bir insan olduğunu gördüğüm için işe aldım. Bu durumdan faydalanmaya çalışır ve gereksinimlerimi karşılayamazsan kaybolabilirsin. İşe yaramaz birini beslemekle ilgilenmiyorum. Sifeng aniden ciddi bir ses tonuyla konuştu. Violet Loud'un kişisel şefe olmanın kolay olmadığını bilmesini istiyordu. Bunun nedeni, insanların sürekli olarak bir şeyleri çaba harcamadan elde ettiklerinde savurgan olmaya mahkum olmalarıydı. Violet Loud, Sifeng tarafından söylendikten sonra korktu. Artık daha fazla aptalca soru sormaya cesaret edemeyerek başını eğdi. Sifeng'in tutumuna bakılırsa, onun gerçekten bir şef aradığı ve onun şans eseri seçildiği açıktı. Bunun üzerine Violet Loud kalemi kaldırdı ve sözleşmeyi imzaladı. Bu, içinde bulunduğu çaresiz durumdan kurtulmak için son şansıydı. Kesinlikle sahip çıkması gerekiyor. Patron, onları burada mı yapacağım? Violet Loud hemen rolüne girdi ve oldukça saygılı görünüyordu. Çevresine bir göz attı. Buradaki ortam çok güzeldi, aynı zamanda çok huzurluydu. Ancak temel mutfakın kirası hiç de ucuz değildi. Evet, artık ürünleri burada üreteceksin. İstediğiniz zaman buraya gelebilmeniz için zaten üyelik başvurusunda bulundum. Uzun süre kullanmanıza yetecek kadar para depolanmıştır. Burada seni rahatsız edecek kimse olmayacak. Buradaki tesisler de eksiksiz olduğundan başarı oranınız oldukça artabilir. Eğer herhangi bir sorun yaşamıyorsanız hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. 30 saat içinde 900 bardak meyve suyunu göremezsem gidebilirsin. Sifeng, Violet Loud'un tutumundan çok memnun kaldı. Sözünü söylemeyi bitirdikten sonra döndü ve ayrıldı. Violet Loud'u savaş ve seviyelendirme yoluna çekmeye gelince, onu yavaş yavaş o yola doğru yönlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç olacaktı. Üstelik Sifeng'in meyve suyu için büyük bir amacı vardı. Violet Loud'un bunları kendisi için yapmasına izin vermek kötü bir seçim olmazdı. Violet Loud'un gözleri, ayrılırken Sifeng'in arkasını takip etti. Kalbi Sifeng'e karşı şükranla doluydu. Düzgün çalışmaya ve yeni patronunu hayal kırıklığına uğratmamaya kesin bir karar verdi. Şefler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Sifeng, Dövme Birliği'ne geri döndü. Şu anda Dövme Derneği'ndeki dövmecilerin sayısı sürekli artıyordu. Bu oyuncular, ya başarı oranlarını nasıl artırabileceklerini tartışan ya da Hammer Trading ile gizemli sahtekar arasındaki mücadeleyi tartışan küçük sohbet grupları oluşturdular. İkisi,
Bu oyuncular için hem kıskançlığın hedefi hem de ibadet putları haline gelmişti. Az önce Hammer Trading tarafından yayınlanan makaleyi gördün mü? Elbette gördüm. Hammer Trading'in gizemli kalpazanla mücadelede bu kadar ısrarcı olacağını hiç düşünmemiştim. Hatta bu fiyat savaşından ilk çekilenin orospu çocuğu olacağını ilan etti. Ah, onları gerçekten kıskanıyorum. Aslında bir bronz dövme tasarımını elde etmişlerdi. Benim de bir tanem olsaydı ne kadar harika olurdu. En azından 3. sınıf bir loncaya katılabilseydim. Ne biliyorsun ki? Loncalardaki forgerlerin bronz dövme tasarımlarının düşme oranının korkutucu derecede düşük olduğunu söylediğini duydum. Üstelik başarı oranı da şaşırtıcı derecede düşük. Şu anda bunları parça başına 3 ila 4 gümüş paraya satmak tam bir kayıp. Daha iyi niteliklere sahip Grimmergestplatte daha da büyük bir kayıp yaratacaktır. Öte yandan, çeşitli loncaların hepsi neşeli bir ruh halinde, hatta çekiç ticaretine yaptıkları için teşekkür ediyorlar. Aksi halde nasıl bu kadar düşük fiyatlarla bronz ekipman satın alabilirler? Doğrusunu söylemek gerekirse, çekiç ticaretinden pek hoşlanmıyorum. Tüm forgerlerin birlikte kar etmesine izin vermek kötü müydü? Neden her iki tarafında acı çekmesine neden olacak şekilde gizemli sahteciye sonuna kadar meydan okumakta ısrar etsin ki bu oyuncuların tartışmalarını duyan Sifeng derin düşüncelere girdi. Bir süre sonra hafif bir gülümseme ortaya çıktı. Hammer Trading'in eylemlerine bakılırsa şu anda zor zamanlar geçirdiği açıktı. Elindeki gümüş paralar kesinlikle yetersizdi ve şu anda piyasadan ahlaksızca gümüş para satın alıyor olmalı. Bu, gümüş para fiyatlarında büyük bir artışa yol açacaktı, bu yüzden Sifeng'in bunları satması için mükemmel bir şanstı. Sifeng, Hammer Trading'e teşekkür etmek istedi. O olmasaydı ekipman pazarı şu anki kadar canlı olmazdı. Şu anda cebine sık sık büyük miktarda gümüş para giriyordu. Bu arada, Sifeng oldukça fazla para harcamış olmasına rağmen sahip olduğu para miktarı hala çılgınca artıyordu. Sahip olduğu para zaten 3 altın paraya ulaşmıştı. Resepsiyon masasında Sifeng bir kez daha 5 saatliğine bir orta dövme odası kiraladı ve yeni bir dövme ve üretim turu başlattı. Ancak dövmeye başlamadan önce Sifeng sanal merkeze girdi. Gotsa Domain'in oyun para biriminin fiyatlarını kontrol etmek ve sahip olduğu oyun para biriminin bir kısmını satmak istiyordu. Onu cebinde bırakmak gerçekten israftı. Sifeng kontrol etmediğinde karanlıktaydı ama kontrol ettiği anda şok oldu. Gotsa Domain'de çok sayıda oyuncu olmasına rağmen oyunun para birimini satan oyuncu sayısı 100'ü geçmiyordu. Daha da önemlisi satış fiyatları şaşırtıcıydı. Tek bir gümüş para 60 krediye satılıyordu. Fiyat, Sifeng'in önceki hayatındakinin en az 2 katıydı. Ancak bu oyuncular tarafından satılan gümüş paraların sayısı çok azdı, çoğunlukla oyuncu başına 2 ila 3 gümüş para civarındaydı. Satıcıların yanı sıra Gotsa Domain para birimini toplu olarak satın alan oyuncular da vardı. En düşük alım fiyatı gümüş para başına 55 kredi, en yüksek alım fiyatı ise gümüş para başına 58 kredi oldu. Bu, Tanrı'nın alanındaki tek bir gümüş paranın Sifeng'in 2 gün boyunca lüks içinde yemek yemesi için yeterli olduğu anlamına geliyordu. Gümüş para fiyatlarının bu kadar pahalı olmasının nedeni de bu rekabetti. Oyunun şu anki aşamasında, bir kişinin beyni olduğu sürece oyun parasını satmaması gerektiğini biliyor. Öte yandan, oyun paralarını toplu olarak makul bir fiyata satın alan birçok lonca vardı. Paralarının bir kısmını satabilecek çok az sayıda para çiftçiliği grubu ve atölyesi vardı. Ancak sattıkları miktar son derece düşüktü. Üstelik fiyatları da son derece yüksekti. Çeşitli loncalar ancak son çare olarak bu gruplardan para satın alabilirdi. Ancak bu loncalar, ekipman için fiyat rekabetinin bazı avantajlar elde etmeleri için büyük bir şans olduğunu biliyorlardı. Yani kesinlikle oyun parasını toplu olarak satın alacaklardı. Ancak satışa sunulan çok fazla oyun parası yoktu. Yalnızca sanal merkezde satılan oyun para birimini satın alabiliyorlardı. Üstelik büyük miktardaki oyun parası nereye aktı? Çoğunluğu kesinlikle Sifeng'in ceplerindeydi, azınlık ise maddi tüccarın tarafındaydı. Bu, Sifeng'in şu anda oyun para birimi satma konusunda büyük bir şans olduğu anlamına geliyordu.
100 kişilik bir para toplama grubu bile Sifeng ile karşılaştırılamayacak kadar uzaktı. Sifeng tereddüt etmeden hemen 3 altın parayı satışa çıkardı ve her gümüş parayı 60 krediye sattı. Sifeng'in hala 2 sanal oyun kaskı satın almak için parayı toplaması gerekiyordu. O halde bu iş adamlarına nasıl kibar davranabilirdi? Fiyatı biraz yüksek olsa da, ekipman elde etmek için White River City'deki birçok lonca kesinlikle onları satın alacaktır. O zaman geldiğinde, tüm bu oyun para birimleri eninde sonunda onun eline dönecekti. Bu konuyu çözdükten sonra Sifeng, dövme ekipmanına ve dövme tasarımları üretmeye odaklanmaya başladı. 5 saat hızla geçti. Sifeng bir kez daha 80'den fazla parıltılı göğüs plakası ve parıltılı göğüs plakası için 50 dövme tasarımını dövdü. Işınlanma küresinin gerektirdiği 200.000 EXP dolmuştu ve kendi deneyimi de oldukça artmıştı. Artık seviye 4'e sadece %22 uzaktaydı ve orta düzey dövme çırağı olmadan önce 200 yeterlilik puanının biraz üzerindeydi. Bu dövme oturumunda, yapılan dövme tasarımları, yapılan ekipmanlarla karşılaştırıldığında en değerli olanlardı. Glimmergest Platin'in mevcut popülaritesine bakıldığında, çeşitli loncaların kendi bronz ekipman dövme tasarımlarını elde etme konusunda kesinlikle acele ettikleri görülüyor. Kendi sahtecilerini yetiştirmek ve kendi bronz ekipmanlarını yaratmak istiyorlardı. Sonuçta bronz ekipmanın düşme oranı son derece düşüktü. Ayrıca avlanacak çok fazla elit canavar da yoktu. White River City'deki milyonlarca oyuncu göz önüne alındığında Sifeng ve Hammer Trading tarafından satılan ekipman miktarı önemsizdi. Hava ekipmana ihtiyaç duyan oyuncu sürüsü vardı. Dövme odasından ayrıldıktan sonra Sifeng'in cebindeki para miktarı bir kez daha çok arttı. Bu nedenle Sifeng, bir kez daha taşlar ve sert taşlar satın alarak ticaret alanına bir gezi yaptı. Daha sonra müzayede evinde satılan kart setlerini ve sert taşları temizledi ve karşılığında 80'den fazla Glimmergest Platin'i açık artırmaya çıkardı. Ancak bu sefer ekipmanın satış fiyatı biraz farklıydı. Minimum fiyat artık 4 gümüş para değil, 3 gümüş para idi. Çekiç ticareti, rekabet nedeniyle hızla deliliğe yaklaşıyordu. Hammer Trading, Sifeng'in bir kez daha satış fiyatını düşürdüğünü görünce Hammer Trading kan bile tükürdü. Artık Sifeng satış fiyatını düşürdüğüne göre doğal olarak Hammer Trading de kendi satış fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Sifeng böbreğini satmasını mı istedi? Bu kadar acımasız olmak zorunda mı? Ancak kişinin kendisi bu tür konulara pek fazla önem vermedi. Sifeng sadece Glimmergest Platin'in reklamını yapmak istiyordu. Müzayede evinden ayrıldıktan sonra Sifeng, felsefe taşını ve malzemelerini bankada sakladı. Daha sonra Sifeng, 2 yığın temel yenilenme iksiri satın almak için eczaneye gitti. Daha sonra Magic Shop'a giderek ondan fazla Magic Scrolls çeşidi satın aldı. Her türden 5 parça satın aldı ve her parçanın fiyatı 20 ila 40 bakır civarındaydı. Artık ışınlanma sihirli küresinin gerektirdiği deneyim tamamen toplandığı için Sifeng, Ay Işığı Ormanı'na gidebilirdi. Ancak Ay Işığı Ormanı, kalmak için kolay ve dinlendirici bir yer değildi. Tam tersine krizler ardı ardına geldi ve burayı son derece tehlikeli hale getirdi. Oyuncular haritayı ebedi dinlenme ülkesi olarak adlandırdı. Uygun hazırlıklar olmasaydı, oyuncular kesinlikle orada 10 defadan 10 tanesinde ölürlerdi. Sifeng'in satın aldığı parşömenler, onun vahşi doğada hayatta kalması için gerekli araçlardı. Daha önce bu kadar parası yoktu, bu yüzden Magic Scrolls'u satın alma zahmetine girmedi. Şimdi bunu yaptığına göre doğal olarak nazik olmayacaktı. En azından bu parşömenler onun orada hayatta kalma şansını artırabilir, 10 vakadan 9'unda ölmeyi tercih edebilir. Bunu takiben Sifeng ıssız bir yer aradı ve ışınlanma sihirli küresini etkinleştirdi. Sifeng daha sonra Kırmızı Yaprak kasabasından kaybolan beyaz bir ışık çizgisine dönüştü. Bölüm 63 Dağ Canavarı Savaşçısı. Gökyüzü donuk bir griydi. Dolunay parlıyor, sakin ormanın her tarafına soluk gümüş rengi ışınlar saçıyordu. Kristal berraklığındaki gölden kurbağaların vıraklamaları duyulabiliyordu. Ateş böcekleri ormanın her yerinde dans ediyordu. Sahne bir çocuk masalındaki fantezi gibiydi. Burası oyuncular tarafından sonsuz dinlenme ülkesi olarak da bilinen Ay Işığı Ormanı'ydı.
Sifeng bu yere vardığı anda yaptığı ilk şey bir izolasyon parşömeni çıkarmaktı. Hemen parşömenin içindeki büyüyü etkinleştirdi. Parşömen üzerine yazılan göz kamaştırıcı büyülü ürünler dışarı fırladı ve Sifeng'in vücudu aniden bulanıklaştı. Uzak mesafeden bakıldığında Sifeng'in varlığını fark etmek çok zordu. Her izolasyon parşömeni 40 bakır paraya mal olur. Bu neredeyse ortalama bir oyuncunun tüm servetiydi. Fiyatı yüksek olmasına rağmen etkileri dikkat çekiciydi. İzolasyon parşömeni oyuncunun varlık hissini büyük ölçüde azaltabilir ve çevredeki düşmanların onları keşfetmesini zorlaştırabilir. Parşömenin yarım saatlik bir süresi vardı ve tehlikeli bölgeleri keşfederken mutlaka sahip olunması gereken bir araçtı. Her ne kadar suikastçının gizliliği kadar etkili olmasa da gizliliğe sahip olmayan Jobs için hiç yoktan iyiydi. İzolasyon parşömeni kullanıldığında, 30 yardlık bir yarıçap içinde oyuncular seviye 15'in altındaki sıradan canavarlar tarafından kolayca keşfedilemezdi. Tabii ki, söz konusu oyuncu ölüme davetiye çıkarmadığı ve canavara saldırmadığı sürece. Bunu takiben Sifeng ormana sızdı. Ay taşlarını aramak için Ay Işığı Ormanı'nın orta bölgesine doğru yola çıktı ve nefret dolu laneti biraz daha hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak istiyordu. Ay Işığı Ormanı 9. Seviye canavar bölgesiydi. Konumu Yıldızay Krallığı'nda değil, izole bir alandı. Her şehirde Ay Işığı Ormanı'na yönlendirilen bir ışınlanma kapısı vardı. Sifeng'in önceki yaşamında, Tanrı'nın alanındaki seviye 9 oyuncularının %90'ından fazlası burada hazine için eziyet ederdi. Ancak bir oyuncu zaten seviye 10'da olsa bile, yer yine de onları katlederdi. Bunun nedeni, buradaki canavarların genellikle 3 ila 5 kişilik gruplar halinde kalması ve güçlü becerilere sahip olmalarıydı. Tek bir yanlış adım, partinin silinmesine neden olabilir. Öyle olsa bile, oyuncular sanki ele geçirilmiş gibi tekrar ölüme koşarak sebat ediyorlardı. Sürekli ölümlerin bir sonucu olarak Ay Işığı Ormanı, başkaları tarafından ebedi dinlenme ülkesi olarak anılıyordu. Bu arada, bu oyuncuların bu kadar ısrar etmelerinin nedeni esas olarak buradaki canavarların değerli taş düşürmesiydi. Üstelik düşme oranı nispeten yüksekti. Buradaki hazine sandığı sayısı da oldukça fazlaydı. Hazine sandığı bulunduğu sürece değerli taş elde etme şansı %80'di. Değerli taşlar Tanrı'nın alanında çok değerliydi. Bunun nedeni, bir ekipmanın niteliklerini artırabilmeleriydi. Değerli taşların rengine bağlı olarak artırdıkları nitelikler de farklıydı. Kırmızı gücü artırdı, sarı çevikliği artırdı, mavi dayanıklılığı artırdı, mor zekayı artırdı ve yeşil canlılığı artırdı. 1-1. Kademe değerli taş, bir niteliği 2 puan artırabilir. Ancak bu miktarın küçümsenmemesi gerekir. Bir bronz ekipman parçasının içine bir değerli taş yerleştirilmiş olabilirken, bir gizemli demir ekipman parçasının içine 2 değerli taş yerleştirilmiş olabilir. Bir oyuncunun giydiği her ekipman değerli taşlarla donatılsaydı, birikmiş bir dizi nitelik çok korkutucu olurdu. Bu nedenle değerli taşlara olan talep son derece büyüktü. Değerli taş fiyatları her zaman yüksek kalacak ve bu da birçok oyuncunun Ay Işığı Ormanı'nda değerli taş yetiştirme riskini almasına neden olacaktı. Üstelik Ay Işığı Ormanı'nda cevher, şifalı bitkiler, nadir gıda malzemeleri ve benzerleri çeşitli kaynaklar vardı. Ancak Ay Işığı Ormanı'nın en bilinen kısmı hala orada bulunan 50 kişilik zindan, yani Uyuyan Kale idi. Zindan aynı zamanda kart setlerinin değiştirildiği yerdi. Ancak zindan bir takım tarafından temizlendikten sonra, aynı bölgedeki oyuncuların kart setlerini değiştirmek için zindana girmelerine izin verilecekti. Ancak Sifeng'in şu anki hedefi kart setleri değil ay taşlarıydı. Ay taşları yalnızca Ay Işığı Ormanı'nın çekirdek bölgesinde bulunabiliyordu. Ancak Sifeng, harekete geçerken dikkatli olmaktan kendini alamadı. Ay Işığı Ormanı'nda bulunan aşırı tehlikelerden bahsetmiyorum bile, Sifeng şu anda sadece seviye 3'tü ve seviye 9 canavar alanına giriyordu. Eğer kazara ölürse, topladığı 200.000 EXP boşa gidecek ve onu yeniden toplamaya başlaması gerekecekti. Henüz seviye 10'a ulaşmamıştı, dolayısıyla şehirlerde bulunan ışınlanma kapısını etkinleştiremedi. Eğer ölecek olsaydı tek seçeneği Kırmızı Yaprak kasabasına dönmekti, eğer buraya geri dönmek isterse tek seçeneği gerekli deneyimi toplamaktı. Şu anda Sifeng,
Seviye açısından önde gelen uzmanların çok gerisindeydi. Sifeng bir kez ölürse ve 200.000 EXP daha toplamak zorunda kalırsa bu tam bir kabus olurdu. Ormana girdikten hemen sonra Sifeng, her biri düşmanlarına pusuya düşürmeye hazırlanan seviye 9 gölge leoparlarının ağaçlarda veya çalılıklarda saklandığını görebiliyordu. İzolasyon parşömeni olmasaydı Sifeng çoktan keşfedilmiş olurdu. Sifeng doğal olarak seviye 9 canavarına rakip değildi, bu yüzden sadece onlardan kaçabilirdi. Üstelik buradaki amacı canavarları öldürmek değildi ve dahası, gölge leoparlarıyla kavga etmesine de gerek yoktu. Sifeng, gölge leoparlarını birbiri ardına dikkatlice daire içine aldı. 1 saatten fazla zaman harcadıktan sonra taştan yapılmış geniş ve yüksek bir ormana ulaştı. Bu taş ormanda da canavarı savaşçıları adı verilen bir grup savaş manyağı vardı. Acı çekmekten korkmayan bir grup azimli savaşçıydılar. En çok sevdikleri şey savaşmaktı ve ne kadar şiddetli olursa o kadar iyiydi. Aynı zamanda büyük bir hazine yanını da koruyorlardı ve hazinenin arasında nadiren görülen ay taşı da vardı. Ancak taş ormanın tamamı bu zırhlı, devasa yaratıklarla doluydu. 2 kişinin boyunda çivili bir sopa taşıyan bu yaratıklar taş ormanda devri gezerek kimsenin içeri girmesini engelliyordu. Eğer Sifeng taş ormana ayak basarsa, onun keşfedilme şansı %100'dü. O sırada, dağ canavarı savaşçılarından bir grup koşarak gelirdi ve bu çivili sopaların her birinden bir vuruş, Sifeng'i kolayca et ezmesine dönüştürürdü. Dağ canavarı savaşçısı, ortak rütbe. Seviye 9. HP 1100. Görünüşe göre yolu ancak yavaşça açabiliyorum. Yarım gün aradıktan sonra Sifeng hala ormanın kalbine girmenin güvenli bir yolunu bulamadı. Tek seçeneği oraya giderken öldürmekti. Sifeng yardım edemedi ama bir epik görevin zorluğunun gerçekten çok zor olduğunu kabul etti. Bu sadece başlangıçta ama zaten 9 seviyede canavarı savaşçılarıyla yüzleşmesi gerekiyordu. İleride ne tür zorluklarla karşılaşacağını bilmiyordu. Neyse ki Ay Işığı Ormanı'nın arazisine çok aşinaydı. Kendisinden önceki canavar savaşçılarıyla başa çıkmanın birçok yöntemini biliyordu. Dağ canavarı savaşçıları anormal derecede güçlüydü ve saldırıları sıra dışıydı. Eşit seviyedeki kalkan savaşçıları ve koruyucu şövalyeler bile onlardan birkaç darbeden fazlasını kaldıramadı. Ancak vücutları muazzamdı, bu da hareket hızlarının nispeten yavaş olmasına neden oluyordu. Sifeng'in önceki hayatında, hızlarını azaltmak için Frost Arrow kullanan birçok elementalist vardı. Daha sonra çivili sopaların saldırılarından kaçınmak için taş ormanın eşsiz arazisini kullandılar, dağ canavarı savaşçılarını uçurup öldürdüler. Bunun ardından bu taş orman, menzilli oyuncular için kutsal bir alan haline geldi. Dağ canavarı savaşçılarının taş orman boyunca çeşitli yollarla uçurtuldukları görülebiliyordu. Sifeng herhangi bir hız azaltma becerisine sahip olmamasına rağmen, bunu desteklemek için başka yöntemler kullanabilirdi. Dağ canavarı savaşçılarını uçurmaya gelince, saldırı menzilini oldukça artırabilen nadir bir beceri olan savunma kılıcı bir'na sahipti. Sifeng, kendisi gibi bir kılıç kralı uzmanının, saldırılardan kaçınmak için araziyi kullanma konusunda seviye 10 elementalisti yenemeyeceğine inanmıyordu. Araziyi düzgün bir şekilde gözlemledikten sonra Sifeng, zihninde toplam 5 kez simülasyonları çalıştırdı. Zihinsel simülasyonların gerçekleştirilmesi, gerçek operasyon sırasında çok büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle, her uzman fiilen harekete geçmeden önce genellikle operasyonun zihinsel simülasyonlarını gerçekleştirirdi. Uzmanların uzman olmasının nedeni, yaptıkları hazırlıkların diğerlerine göre çok daha fazla olmasıydı. Çoğu zaman Tanrı'nın alanındaki uzmanlara hayran kalacak birçok ortalama oyuncu olurdu. Hiçbir zaman bu uzmanların seviyesine ulaşamayacaklarını belirleyerek kendi becerilerinin zayıf olmasından yakınırlar. Ancak gerçekte bu uzmanların her gün ne kadar büyük bir çaba harcadıklarını bilmiyorlardı. Bu uzmanların her gün yaşadığı acılar ortalama bir oyuncunun çok ötesindeydi. Parlak bir şekilde parlayabilmelerinin nedeni buydu. Simülasyonları tamamladıktan sonra Sifeng, siyah çelik bira ve hız parşömeni çıkardı. Siyah çelik bira, bir canavarın seviyesini 2 azaltabilir. Abissal kılıcın niteliklerine ek olarak, Sifeng,
Seviye 9 canavarla karşı karşıya olsa bile seviye farkı nedeniyle bastırılmazdı. Normal şekilde hasar verebilirdi. Spitz-Roll'un her biri 25 dok/joy'ine mal oluyor. Kullanıcının hareket hızını 10 dakika boyunca %25 artırdı. Bu parşömen vahşi doğada hayat kurtaran bir eşyaydı. Sifeng bu tür durumlar için toplam 20 tane satın aldı. Eğer ortalama bir oyuncu bunu öğrenseydi, kesinlikle Sifeng'i müsrif olarak lanetlerdi. Böyle bir eşya yalnızca kişi ölüm kalım krizindeyken kullanılacaktı. Bu arada Sifeng, onu sıradan canavarları öldürmek için kullandı. Fazla abartılıydı. Eğer Sifeng lanetli olmasaydı, sadece niteliklerine dayanarak bu canavarları kolayca uçurabilirdi. Ancak nitelikleri artık %50 oranında azaltıldı. Bastırma çok büyüktü, bu yüzden Spitz-Roll kullanmak daha güvenliydi. Eğer Sifeng işleri berbat edecek olsaydı, bu sadece bir seviye kaybetme meselesi olmazdı. Ayrıca 200.000 EXP'yi boşa harcamış olurdu. Sifeng derin bir nefes aldı ve en yakın dağ canavarı savaşçısına bakarken vücudunu rahatlattı. Bunu takiben iki ayağı kuvvetli patladı ve dağ canavarı savaşçısına doğru koştu. Türk Lirası notları. 1. Savunma kılıcı, 52. Bölümde bahsedildi. Normal saldırıların menzili kullanımdan sonra 10 yarda arttı. Maksimum 6 menzilli saldırıyı veya 3 yakın dövüş saldırısını engelleyebilir 25 saniyelik süre. Bölüm 64 Silvermoon seti ekipmanı. Sifeng ile dağ canavarı savaşçısı arasındaki mesafe 30 metreden az olduğunda canavar, Sifeng'in ona doğru hızla yaklaştığını fark etti. Ağzını genişletti ve kulak delici bir savaş çığlığı attı. Devasa çivili sopasını kaldırdı, bir yük kullanarak ve Sifeng'e doğru koştu. Sifeng hemen abissal kılıcı çıkardı. Sifeng, Parripengi kullanırken bıçak yatay olarak kesildi. Sifeng 5 yarda geri savruldu ve dağ canavarı savaşçısından herhangi bir hasar almadan biraz uzaklaştı. İndikten sonra hemen dönüp taş ormana doğru koştu. Oyuncular dağ canavarı savaşçısının hücumu ile vurulursa, canavar oyuncunun hızını düşürmek için hemen bir kırma hareketi gerçekleştirerek kaçmalarını engelliyordu. Sifeng'in önceki yaşamında, canavar savaşçısının hücumundan etkilenen elementalistler, canavarı 8 saniye boyunca dondurmak için hemen Frozen Nova'yı kullanıyordu. Biraz mesafe kazanma şansını değerlendirecekler, sonra canavarı uçurmaya devam edeceklerdi. Dağ canavarı savaşçıları yalnızca ilk karşılaşmada hücumu kullanacak, daha sonra bastırma becerilerini kullanacaktı. Elementalistler canavarların onlara yetişmesine izin vermediği sürece hiçbir tehlike olmayacaktı. Ayrıca yakınlarda da canavarı savaşçıları ile oynamak için kullanılabilecek çok sayıda büyük kaya vardı, bu da onları öldürme sürecini çok daha kolay hale getiriyordu. Hız parşömenini kullandıktan sonra, Sifeng'in hızı da canavarı savaşçısından sadece bir iplik kadar hızlıydı. Çok açık değildi ama da canavarı savaşçısının ona yetişmesini engelleyen şey bu küçük farktı. Yoğun bir şekilde paketlenmiş taş ormana girdikten sonra Sifeng arkasını döndü ve Thundering Flash'ı kullandı. 15 yarda mesafeden 3 kılıç ışını anında Beast Victor'ın zırhını delip geçerek 15, 19, -13'lük 3 hasara neden oldu. Seviye bastırma olmadan, Sifeng'in nitelikleri %50 azaltılsa bile saldırı gücü ve beceri hasarı hala çok güçlüydü. Beceriyi kullandıktan sonra Sifeng'in hızı biraz azaldı ve dağ canavarı savaşçısı bir anda ona yetişti. Canavar savaşçısı vurulduktan sonra açıkça öfkeliydi. Çivili sopasını savururken kükredi ve onu Sifeng'e çarptı. Sifeng aceleyle vücudunu çevirdi ve yakındaki bir kayanın yanında saklandı. Çivili sopa Sifeng'e inmedi, sadece taşa çarptı ve kırık kayalardan oluşan bir sıçrama yarattı. Bu saldırı sırasında Sifeng bir kez daha canavardan 8 metreden fazla bir mesafe çekti. Thundering Flash'ı kullandıktan sonra Sifeng, Defensive Blade'i etkinleştirdi. Saldırı menzili aniden 15 yardaya çıktı. Dağ canavarı savaşçısı ile arasında 5 metrelik mesafeyi koruduğu sürece canavar ona bir darbe indiremeyecekti. Sifeng, kendisi ile canavar arasındaki mesafeye dikkat ederken kılıcını salladı ve çok yaklaştığında sopadan kaçınmak için geri çekildi. Böylece dağ canavarı savaşçısının vücuduna ardı ardına kılıç ışıkları indi.
Canavar savaşçısı, HP'si sürekli düştüğü için yalnızca çaresizlik içinde böğürebiliyordu. Bir insanın bu kadar çevik ve kurnaz olabileceği hiç aklına gelmemişti. Saldırısı her inmek üzereyken, insan yakındaki bir kayaya doğru kaçıyordu. Büyük çivili sopası hiçbir vuruş yapamadı. Bunun yerine yalnızca kendisiyle insan arasında bir uçurum yaratmaya hizmet etti. Dağ canavarı savaşçısının HP'si %7'nin altına düştüğünde, bir kayanın arkasından başka bir dağ canavarı savaşçısı aniden ortaya çıktı. Ona hücum kullanarak Sifeng'in yolunu kapattı. Çıkın! Başka bir canavarın aniden ortaya çıkmasıyla karşı karşıya kalan Sifeng, hemen Abyssal Bind'i kullanarak canavarın hareket etmesini engelledi. Aynı zamanda Abyssal Bind, yaşamı tehdit eden saldırıyı da iptal etti. Dağ canavarı savaşçısı kilitlendiğinden beri, Sifeng doğal olarak bu yeteneğin boşa gitmesine izin vermeyecekti. Hemen rüzgar bıçağını kullanarak düşük HP dağ canavarı savaşçısını anında savurdu ve kılıcı bağlı dağ canavarı savaşçısının boynuna indi. Sifeng, çifte kesmeyi kullanarak canavar üzerinde kanama etkisine neden olmaya devam etti. Daha sonra canavar üzerinde başka bir job kullandı. Sadece 3 saniye içinde Sifeng, bu dağ canavarı savaşçısının HP'sinin %16'sını almıştı. Düşük HP dağ canavarı savaşçısının yetişmek üzere olduğunu gören Sifeng kaçtı ve kısıtlı canavar savaşçısının arkasına geldi. Zifiri siyah abissal kılıcı yukarı kaldırdı ve aniden aşağı doğru savurdu. Gürleyen parıltı. Her iki dağ canavarı savaşçısının başlarının üzerinde art arda 16, 19, -23'lük 3 hasar belirdi. Düşük HP canavar savaşçısı bir patlamayla yere düştü. Sistem, dağ canavarı savaşçısı öldürüldü. Seviye farkı 6. Elde edilen EXP %600+36 EXP elde edildi. Bu kadar çok deneyim, şu anda seviye 3 olan Sifeng için göz ardı edilebilirdi. Öte yandan, becerilerin kullanılmasıyla elde edilen yeterlilik puanları çok daha hızlı kazanılıyordu. Her kullanım, becerinin yeterliliğini kesinlikle 3 puan artıracaktır. Bu, Chop'un hızlı bir şekilde seviye 3'e yükselmesine izin verdi. Abyssal Blade'in niteliklerine ek olarak, Sifeng'in Chop'u artık seviye 5'ti, büyük ölçüde artıyor olabilir. Double Chop da seviye 2'ye yükselmişti ve eğer beceri Abyssal kılıcı aracılığıyla kullanılmışsa, bu seviye 4 Double Chop olacaktı. Kanama etkisinin neden olduğu hasar da önemli ölçüde arttı. Kısıtlanmış dağ canavarı savaşçısı kükredi. Sonunda zincirlerden kurtuldu ve Sifeng'i yok etmek istedi. Ancak Sifeng buna hiç şans vermedi. Hemen canavardan 5 yarda uzaklaştı ve onu uçurmaya devam etti. Her ne kadar savunma kılıcı uzun bir bekleme süresine ve kısa bir süreye sahip olsa da, Thundering Flash, Double Chop ve Spear'i birlikte kullanarak, Sifeng yine de dağ canavarı savaşçısını yavaşça ezebiliyordu. 1 dakika bile geçmeden başka bir dağ canavarı savaşçısı düştü. Ancak dağ canavarı savaşçıları Sifeng'i özel bir şeyle ödüllendirmedi. Sadece 3 parça sert taş ve 2 bakır para vardı. Öte yandan, bu dağ canavarı savaşçılarını öldürmek, beceri yeterlilik puanlarını öğütmenin iyi bir yoluydu. Daha sonra Sifeng, dağ canavarı savaşçılarını öldürürken ileri doğru ilerledi. Bu canavarların kısa bir yeniden doğma süresi vardı, bu yüzden zaman zaman Sifeng bu dağ canavarı savaşçılarından 2 ila 3'ünü kendine çekerdi. Şans eseri taş ormanın alanları dardı. Bu, canavar savaşçılarının birbirlerinin yolunu kapatmasıyla sonuçlandı ve sayıları bunun yerine hızlarının azalmasına neden oldu. Bunu gören Sifeng ani bir ilham aldı. Giderek daha fazla dağ canavarı savaşçısını cezbetmeye başladı ve kısa bir süre içinde bu canavarlardan 20'den fazlasını cezbetmişti. Canavarlar grup halinde Sifeng'in peşinden koştu ama taş ormanın dar yolları onların vücutlarını uzatmalarını bile engelledi. Ufacık bir hareketle diğer dağ canavarı savaşçılarıyla karşılaşacaklardı. Böyle bir durum Sifeng'in çok daha rahatlamasına izin verdi. Sifeng, arkasındaki dağ canavarı savaşçılarının HP'sini yakmak için sürekli olarak Thundering Flash ve diğer çeşitli becerileri kullandı. Sifeng, arkasındakileri saldırırken yeni dağ canavarı savaşçılarını cezbetmeye devam etti. Bu şekilde Sifeng'in beceri yeterlilik puanları durmadan arttı. 3 saat sonra Thundering Flash seviye 3'e yükseldi, Chop seviye 5'e,
Double Hop seviye 4'e, Wing Blade seviye 3'e, Defensive Blade seviye 2'ye ve Windwalk seviye 2'ye yükseldi. Bu artış Sifeng'in canavarları daha kolay öldürmesine izin verdi. Abyssal Blade'in artmasıyla birlikte, tek bir Thundering Flash'ın verdiği hasar, her Mountain Beast Victor'in 90 HP'sinden fazlasını kaybedebilir. Bir Hop ayrıca 60 puandan fazla hasara neden olabilir. Double Hop'un neden olduğu kanama hasarı da çok güçlüydü. Ancak Sifeng'in seviyesi 3'te kaldı. Hala seviye 4'ten oldukça uzaktaydı. Eğer lanet olmasaydı çoktan seviye yükselmişti. Dağ canavarı savaşçısı cesetleriyle dolu yere bakan Sifeng dinlenmeye ve ganimeti almaya karar verdi. Aksi halde tüm bu cesetler çok büyük bir engel haline gelirdi. Tanrı'nın alanında, eğer bir oyuncu ganimeti almazsa, canavarın cesedinin sistem tarafından kaldırılması için 24 saat geçmesi gerekecekti. Yüzlerce dağ canavarı savaşçısından elde edilen ganimet son derece şok ediciydi. Düşen paradan zaten 4'ten fazla gümüş para vardı. Ayrıca çok fazla malzeme vardı. Ay taşlarına gelince, 7 parça düştü. 30 parçaya hala oldukça uzaktı. Üstelik seviye 7 ile seviye 10 arasındaki ortak ekipmanlardan da birkaç parça düştü. Bu Silver Moon set ekipmanının bir parçası değil mi? Sifeng yerden gümüşü beyaz bir kask aldı, biraz şok oldu. Silver Moon miğferi, bronz plaka zırhı. Ekipman gereksinimi, güç 35. Savunma artı 43. Güç artı 5, çeviklik artı 4, dayanıklılık artı 4. Savaş kurtarma artı 1. Dayanıklılık 40-40. Berserkers ve Swordsman ile sınırlıdır. Bu kask Silver Moon set ekipmanına ait 5 ekipmandan biriydi. Setin 2 parçası toplandığı sürece ilk set etkisi etkinleştirilebiliyordu. İkinci set etkisi için 4 parça ekipmana ihtiyaç duyulurken, üçüncü set etkisi için 5 parçanın tümüne ihtiyaç duyuldu. Her set etkisi bir öncekinden daha iyiydi. Silver Moon set ekipmanı, seviye 10'un altındaki vahşiler ve kılıçlılar için en iyi set ekipmanlarından biri olarak kabul edildi. Ancak düşme oranı son derece düşüktü ve tam bir set toplamak son derece zordu. Diğer ekipmanların aksine Silver Moon set ekipmanının seviye sınırı yoktu. Yalnızca nitelikler ile sınırlıydı. Bir oyuncu gerekli nitelikleri yerine getirdiği sürece onu giyebilecekti. Aniden Sifeng, Silver Moon set ekipmanına büyük bir ilgi duymaya başladı. Belki de harita henüz doldurulmadığından düşme oranı çok yüksekti. Eğer Sifeng bu şansı kaçırırsa gelecekte kesinlikle pişman olur. Ortalama bir oyuncu için güçte 35 puan, bu ekipmanı giyebilmeleri için büyük olasılıkla seviye 8 veya seviye 9'a ulaşmaları gerekecektir. Ancak Sifeng'in nitelikleri ile, laneti kaldırdığı ve seviye 5'e ulaştığı sürece onu giyebilecekti. Eğer tüm seti toplasaydı, nitelikleri kelimenin tam anlamıyla gökyüzüne uçacaktı. O zamanlar, tam bir bronz ekipman gövdesiyle seviye 5 kalkan savaşçısını öldürmek çocuk oyuncağı olurdu. Sadece düşüncesi bile Sifeng'i heyecanlandırdı. Bölüm 65 Gizemli Demir Hazine Sandığı. Sifeng, Silver Moon miğferini sakladı ve daha fazla dağ canavarı savaşçısı aramak için taş ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti. Daha önce Sifeng'in dikkati yalnızca ay taşlarına ve ay ışığı ormanının dehşetine odaklanmıştı. Ay ışığı ormanının keşfedilmemiş bir harita olduğunu tamamen unutmuştu. Buradaki hazineler karşılaştırılamayacak kadar cömertti. Sadece Sifeng'in önceki hayatında, ay ışığı ormanına vardığında, burası 1. sınıf ve 2. sınıf loncaların uzmanları tarafından çoktan aranmıştı ve geride sadece kırıntılar kalmıştı. O zaman bile, Sifeng hala onlar için diğer loncalarla rekabet etmek zorundaydı. Ortalama oyunculara gelince onların o ikinci el eşyaları alma şansları bile yoktu. Ortalama oyuncular geldiğinde ay ışığı ormanının kaç kez arandığını kim bilebilirdi. Ancak bu oyuncular burayı hala değerli bir arazi olarak görüyorlardı. El değmemiş ay ışığı ormanının ne kadar çekici olduğu tahmin edilebilir. Artık o burada olduğuna ve bir adım önde olduğuna göre, o 1. sınıf ve 2. sınıf loncalara sıra gelmeyecekti. Ay ışığı ormanının her köşesini bizzat keşfeder ve her şeyi yağmalayarak loncaların ikinci el mal almanın tadına varmasını sağlardı.
2 saat sonra Sifeng nihayet taş ormanın merkezine ulaştı. Sifeng buraya gelirken sürekli olarak dağ canavarı savaşçılarını öldürerek 3 parça daha ay taşı ve bir sürü para ve malzeme elde etti. Şans eseri Sifeng, dağ canavarı savaşçıları tarafından yapılmış bir kamp keşfetmişti. Kamp her tarafta dağ canavarı savaşçıları tarafından korunuyordu ve sadece kaba bir hesaplama Sifeng'e bu canavarlardan 40'ın üzerinde olduğunu söylüyordu. Üstelik kampın yakınında devriye gezen birkaç dağ canavarı savaşçısı ekibi vardı. Toplamda sayıları 100'ü geçiyordu. Dağ canavarı savaşçısının kampı hazinelerini sakladıkları yerdi. Çoğulunca, Ay Işığı Ormanı'ndaki çeşitli canavar kamplarını taramak için sıklıkla 20 elit oyuncudan oluşan takımları gönderirdi. Her seferinde hasatları nispeten iyiydi. Bu arada, Sifeng'in önündeki dağ canavarı savaşçısı kampına daha önce hiç baskın yapılmamıştı. Orada kesinlikle büyük bir hazine vardı. Sifeng, gerekli ay taşını toplamayı bile tamamlayabilir ve birçok kademe bir değerli taş ve ekipman elde edebilir. Ancak her canavar kampıyla baş etmek kolay değildi. Burada çok fazla kaya olmasaydı, Sifeng kampa hiç dikkat etmezdi ve büyük olasılıkla dönüp çoktan ayrılırdı. Ancak buradaki kayalar çok daha yoğundu. Kampı çevreleyen patikalara en fazla 2 canavar savaşçısı sığabilirken, daha dar yerlere yalnızca bir tane sığabilir. Dağ canavarı savaşçılarını ezmek için kesinlikle iyi bir yerde Sifeng'in buradan vazgeçmesi çok yazık olurdu. Bu nedenle Sifeng yerden birkaç küçük taş parçası aldı ve gizlice canavar kampına yaklaştı. Beklenmedik unsurları önlemek için Sifeng, tüm dağ canavarı savaşçılarını tek seferde cezbetmeye karar verdi. Aksi takdirde uçurtma sırasında başka bir dağ canavarı savaşçısı grubuyla karşılaşırsa kesinlikle düşüp ölürdü. Bu dağ canavarı savaşçılarını cezbederken önemli olan, hücumlarıyla başa çıkmanın bir yolunu bulmaktı. Eğer bu düzgün bir şekilde ele alınmazsa, Sifeng sınırsız yüklerden dolayı ölecekti. Daha önce bizzat böyle bir senaryoyla karşılaşmıştı. O zamanki gücü açıkça canavarları büyük bir sıçrayışla aşmıştı, ancak canavarlar ona birbiri ardına saldırarak onu ölene kadar baygın bir duruma soktular. Her dağ canavarı savaşçısı yalnızca bir kez hücum kullansa da, bu canavarların yüzlercesi yine de yüzlerce yük anlamına geliyordu. Hepsini aynı anda şarj etmeye çalışmak son derece zordu. Mevcut HP'si ile Sifeng, dağ canavarı savaşçısının saldırısı altında 2 darbeye dayanamayacaktı. Dolayısıyla kesinlikle hata yapamaz. Tüm dağ canavarı savaşçılarının aynı anda kendisine hücum kullanmasına izin vermesi, ardından sonraki hasarlardan kaçınması gerekiyordu. Ancak o zaman tüm bu dağ canavarı savaşçılarından kurtulma şansına sahip olacaktı. Tüm dağ canavarı savaşçılarının koşarak geldiği zamanı iyi kavraması gerekiyordu. Aksi takdirde, canavarları ezmek yerine, hamur haline gelene kadar dövülen kendisi olurdu. Ancak Sifeng hala kendine güveniyordu. Sonuçta o bir zamanlar kılıç kralı ve 1. sınıf bir uzmandı. Nöbetçi dağ canavarı savaşçısı tüylü elini sevgilini Wei Dao'sunu okşamak için kullandı. Duvarın üzerinde yüksekte duruyordu, kan kırmızısı gözleri sürekli çevreyi inceliyordu. Davetsiz bir misafir keşfettiği sürece hemen saldırır ve kılıcının lezzetli bir yemeğin tadını çıkarmasına izin verirdi. Aniden dağ canavarı savaşçısına doğru bir taş uçtu ve kafasına çarptı. Canavar savaşçısı başını taşın geldiği yöne çevirdiğinde, uzakta bir insan gördü. İnsanın elinde de bir taş parçası vardı. Sonra canavar savaşçısı vurulan kafasını okşadı ve aniden yanan bir öfkeye kapıldı. Bir karınca ona taş atmaya cesaret mi etti? Hey! 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 Dağ canavarı savaşçısının kükremesi tüm canavar yuvasını alarma geçirdi. Dağ canavarı savaşçıları birbiri ardına kamptan dışarı fırladılar ve hepsi Sifeng'i öldürmek için acele ediyordu. Bu arada Sifeng, dağ canavarı savaşçılarının diğer ekiplerine taş atmaya devam etti. Kısa bir süre içinde tüm canavarları kızdırdı ve onların ona doğru koşmasına neden oldu. 100'ün üzerinde dağ canavarı savaşçısının kendisine doğru koştuğunu gören Sifeng geride kaldı. Kendisi canavarlarla yüzleşirken ikizinin taş ormana koşmasına izin vermek için Phantom Kill'i kullandı. Yalnızca Sifeng'den bahsetmeye bile gerek yok, 20 kişilik bir elit ekip bile aynı anda 100'ün üzerinde dağ canavarı savaşçısıyla baş edemezdi.
Sifeng ve dağ canavarı savaşçıları arasındaki mesafe kısaldıkça, Sifeng'in kalbi çılgınca atmaya başladı. Bu seferki hareketleri çılgıncaydı. En ufak bir hatada bile onu yalnızca ölüm bekliyordu. Böyle heyecan verici bir şey yapmayalı çok uzun zaman olmuştu. Kanı kaynadı ve beş duyusu daha da hassaslaştı. Dağ canavarı savaşçıları Sifeng'den en fazla 30 metre uzaktayken, canavarların çoğunluğu hücumu kullanma menzilindeydi. Öfkeli bir kükreyişin ardından da canavarı savaşçılarının büyük çoğunluğu aynı anda hücumu etkinleştirdi, birkaçı da onu bir dakika sonra kullandı. Sifeng hemen savunma kılıcını etkinleştirdi. Beceri 3 yakın dövüş saldırısını engelleyebilir. Aynı zamanda Sifeng, abisal kılıcı kavradı ve siperi kullanmaya hazırlandı. Canavarların ilk dalgası geldiğinde, Sifeng siper kullansa da bedeni yine de geriye doğru uçuyordu. Bunu takiben ikinci canavar dalgası geldi ve Sifeng'i baygın bir duruma düşürdü ve hareket etmesini engelledi. Birçok dağ canavarı savaşçısının Nidalee'da onu yükselttiğine, saldırmaya hazır olduğunu gören Sifeng sebat etti ve herhangi bir beceri kullanmadı. Bıçaklar ona saldırdığında bile Sifeng, Phantom Kill'in konum değiştirme işlevini kullanmadı. Savunma kılıcının 3 yakın dövüş saldırısına karşı hasar bağışıklığı anında ortadan kalktı. Daha sonra Sifeng büyük bıçakla vuruldu, HP'si anında yarı yarıya düştü. Artık işini bitirmek için bir saldırı daha yeterliydi. Bu sırada canavarların 3. dalgası nihayet gelmişti. Sifeng bir kez daha baygınlık durumuna girdi, ikinci Nidalee'da onun kılıcı gözlerinin hemen önündeydi. Yerine geçmek. Sifeng zihninde bağırdı. Bir anda Sifeng ve taş ormandaki görsel ikiz yer değiştirdi. Bıçak görsel ikizini kestikten sonra 4. ve son canavar dalgasının saldırısı geldi. Doppelganger basitçe öldüresiye dövüldü. Bu sırada taş ormanda saklanan Sifeng hemen bir şişe temel yenilenme iksiri çıkardı. Ağzına tatlı ve ekşi bir tat yayılırken tek seferde yuttu. Sifeng'in HP'si hemen 180 puan arttı ve bu onun başka bir saldırıyı zorlukla karşılayabilmesine olanak sağladı. Benzeri öldükten sonra da canavarı savaşçılarının nefreti, şu anda taş ormanda bulunan Sifeng'e yönlendirildi. Bir anda ormana akın ettiler. Ormanın içinde doğal olarak Sifeng'in bölgesi vardı. Dar yolda toplanan çılgın dağ canavarı savaşçılarıyla yüzleşerek hız parşömenini etkinleştirdi. Sifeng, gürleyen flash'ı kullandı. Canavarların arasından 3 yıldırım geçti ve her birinden anında 100 HP aldı. 10 dakika içinde, tuzağa düşürülen tüm dağ canavarı savaşçıları ölmüştü. Aynı zamanda, Sifeng'in seviye 4'e ulaşmak için ihtiyaç duyduğu deneyimin kalan kısmı da doldurulmuştu. Sonunda 4 seviyeye ulaştı ve ikinci kademe oyunculara yetişti. Sifeng, 6 özellik puanının tamamını güce yerleştirdi. Şu anda önceliği hasar vermekti. Ganimeti temizledikten sonra Sifeng, Silvermoon bacak koruması olan Silvermoon set ekipmanının başka bir parçasını elde etti. Ayrıca 7 parça ay taşı, 2 adet 1 kademe değerli taş ve her türlü malzeme ve ortak ekipman elde etmişti. Hasadı nispeten iyiydi. Ancak en bereketli hazine bu eşyalar değildi. Ana odak noktası kampın deposunda kaldı. Sonuçta da canavarı savaşçıları topladıkları hazineleri kampın deposuna koymayı severdi. Damlaları temizledikten sonra Sifeng hızlı kampa koştu. Deponun içinde onu nasıl bir hazinenin beklediğini görmek istiyordu. İlk defa beklendiği gibi. Gerçekten çok fazla hazine var. Uzaktan, Sifeng zaten deponun içine yerleştirilmiş birkaç büyük hazine sandığını görebiliyordu. Bunların arasında kapkara bir gizemli demir hazine sandığı bile vardı. Heyecanla dolu olan Sifeng, yüksek bir kükreme duyduğunda depoya girmek ve hazine sandıklarındaki eşyalara bakmak üzereydi. Ah! Benzerlerinden 3 beden daha büyük olan bir dağ canavarı savaşçısı deponun içinden dışarı fırladı. Canavar gümüş bir zırhla kaplıydı ve her iki elinde de devasa bir balta vardı. Her iki kan kırmızısı gözleri de inatla Sifeng'e baktı.